Herkese selamlar. Bu videoda X-Men film serisinde gördüğümüz en güçlü 20 mutant için güç sıralaması hazırladım. X-Men filmlerine tekrar geri dönüş yapacağımız Deadpool'un 3. filminden önce hem tekrar karakterleri tanımak hem de aralarında hangilerinin daha güçlü olduğunu görmek üzerine bir video olacak. Çizgi romanlara baktığımızda mutantlar Delta, Gamma, Beta, Alpha, Omega ve Beyond Omega şeklinde listelenebiliyordu. Fakat sinematik evrende bazı karakterler çizgi romanlarda oldukları kadar güçlü gösterilmemişti. İşte bu nedenle şu anda filmlerdeki güç performansı üzerinden bir yorum yapacağım. Başlamadan önce eğer ki kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ...20 numara Colossus. Deadpool film serisiyle birlikte daha da büyük hale gelen Colossus aslında ilk X-Men serisinde de vardı. Ancak X-Men Days of Future Past filmiyle birlikte evrene reboot atıldıktan sonra Colossus'un görüntüsü tamamen değişti. İlk seride Colossus istediğinde insan gibi de görünebiliyor ve boyu ortalama bir insandan sadece biraz daha uzundu. Güncellenmiş olan zaman çizgisinde ise tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi hem devasa bir boyu hem de organik çelikten yapılmış olan bir derisi vardı. Sizlerin de bileceği üzere Colossus'un derisi neredeyse hiçbir şeyden etkilenmiyordu. Elbette filmlerde zaman zaman hasar aldığını veya ezildiğini görmüştük. Ancak Deadpool filminde Negasonic Teenage Warhead'in sonda oluşturduğu patlama bile Colossus'u bayıltamamıştı. Colossus'un gücü ortalama olarak 100 ton kaldırmasına olanak sağlıyordu. Zaten devasa yapısına göre normal bir güce sahip. Ancak yapıldığı çeliğin bazı materyaller karşısında ezilmesi ve hasar görmesi nedeniyle maalesef listenin sonunda yer alıyor. Bir de biliyorsunuz ki kendisinin hızlı iyileşme özelliği yoktu. 19 numara Bishop. That's one. Let's go! X-Men Days of Future Past filminde karşımıza çıkan bu karakter kendisine karşı yapılan her türlü enerji saldırısını geri dönüştürme yeteneğine sahipti. Bu sayede geleceğin en büyük mutant katilleri olan Sentinellere karşı verilen savaşta önemli bir rol oynadı. Emdiği enerjileri biyokinetik saldırılara çevirdiğini ve silahı üzerinde güç arttırdığını çok iyi biliyoruz. Peki Bishop'ın hiç mi zaafları yoktu? Elbette vardı. Eğer çok fazla enerji emerse patlıyordu. Karakterin feedback özelliği olması nedeniyle kendisini yükseklere koydum. Eğer ki yeterince güç ememezse Colossus'a karşı hiçbir şey yapamaz çünkü gücü olmazdı. Yani sırf Sentinelleri durdurabilecek güçte olması nedeniyle kendisini listeye koymak istedim. 18 numara Nightcrawler. Şunu kabullenmek gerekiyor ki Nightcrawler X-Men serisindeki en güçlü karakterlerden biridir. Kendisi sahip olduğu güç sayesinde görebildiği her yere gidebilen ve istediği kişiyi de peşinde götürebilen bir karakterdi. Saldırı gücü ve ışınlanma yeteneğiyle eğer yeterince sinirliyse her şeyi yapması mümkündür. Hatta uzayda bile istediği yere ışınlanabileceğini çok iyi biliyoruz. İşte bu ve bunun gibi sebepler doğrultusunda kendisini de bu listeye almak istedim. 17 numara Havoc. X-Men serisinde Scott Summers'ı herkes tanırken kardeşi olan Alex'i çok kişi bilmiyordu. Cyclops sadece gözlerinden boyutlar arası ışınlar çıkartırken Alex her yerinden sonsuz enerji ışınları çıkartabiliyordu. Alex'in bu plazma enerjisi ise Cerebro'yu yok etmesinden tutun da birçok sahnede kullanılmıştı. Yani kendisi Scott'ın aksine çok daha yıkıcı ve güçlü bir karakterdi. Ancak maalesef ki her iki evrende de Alex hayatını kaybetti. Bu arada şunu da belirtelim dostlar, Alex Scott'ın aksine ölümsüzdü. En azından öldürülmediği sürece yaşlanmıyordu. Bunun aksine X-Men film serisinde Scott'ın sürekli olarak yaşlandığı gösterildi. Yani Alex her anlamda Cyclops'tan çok daha iyiydi ancak harcanmış oldu. 16 numara Negasonic Teenage Warhead. Hashtag it. Go get her, Tiger. Deadpool film serisiyle tanıdığımız Negasonic Teenage Warhead'i birçoğunuz hatırlamışsınızdır. Negasonic Teenage Warhead'i listeye almamın tek nedeni sadece oluşturduğu güç patlamaları değildi. Kendisinin güçleri arasında enerji alanları oluşturup bu güçleri absorbe etme yeteneği de vardı. Kendisinin oluşturduğu nükleer patlamalar ise çevresindekiler için pek de olumlu bir şey sayılmaz. Yani bu yüzden genelde Colossus'ta takılıyor çünkü bu radyoaktif patlamalar sıradan bir insanı kolayca kızartabilir. Bu durumda takım arkadaşlarının radyasyon yüzünden ölme ihtimalleri gerçekten çok yüksek. Yani bu karaktere zarar vermek imkansız gibi bir şey olurdu. Negasonic Teenage Warhead'in çevresinde oluşturduğu enerji alanını Alex bile aşamazdı. 15 numara Storm.
Evet biliyorum, Storm X-Men film serisinde yeterince güçlü gösterilmedi ve çizgi romanlardaki en güçlü mutantlardan biriydi. Ancak yine de X-Men Days of Future Past filminde kayda değer başarıları da vardı. Gökyüzü manipülasyonu sayesinde elde ettiği güçlerle elektrik manipülasyonu kazanıyordu. Bu da Sentinel'ler de dahil olmak üzere onları taşıyan hava araçlarını kolayca parçalamasını sağlamıştı. Oluşturduğu yıldırımları kullanması ise ona hem hız hem de ekstra enerji sağlıyordu. Bu arada bilmeyenler varsa diye söylüyorum, Storm'un çocukluğu X-Men Origins Wolverine filminde bizlere gösterilmişti. Ancak bu sahne sonradan filmden silinmişti. Yani Storm X-Men'in orijinal zaman çizgisinde Apokalips filminde olduğu gibi sonradan beyaz saçlara sahip olmamıştı. Storm genel itibariyle güçlü bir karakter, ancak ölümsüz olmaması ya da fiziksel olarak çok da dayanıklı olmaması onu biraz gerilere koyuyor. 14 numara Wolverine. Evet, Wolverine arkasında kalan karakterleri yenebilecek güce sahip olan bir mutanttı. Özellikle kemiklerinde bulunan adamantium sayesinde zaten tamamen yok edilmesi imkansız hale geliyordu. Hatta Prime dönemlerindeyken Wolverine'in iyileşme hızı Deadpool'dan bile çok daha yüksekti. Ayrıca Wolverine pençeleri sayesinde Colossus'un derisini bile keserdi. Bu arada illaki merak edenler olmuştur. Zaten filmleri izlerken biraz dikkat ederseniz adamantium'un daha dayanıklı olduğunu anlarsınız. Adamantium bir defa soğutulduğunda bir daha asla işlenemez, yani ne eritilebilir ne de zarar görürdü. Bu nedenle herhangi bir enerji saldırısı bile adamantium'a çok fazla zarar veremezdi. Gel gelelim X-Men'in 3. filminde Jean'in her şeyi atomlarına kadar parçalayan gücüne dayandığı kısma. Bu kısımsa gerçekten çok büyük bir meme haline gelmişti, çünkü Thanos'un herkesi küre çeviren hamlesi sanki Wolverine'e karşı hiçbir işe yaramıyormuş gibi gösterilmişti. Fiziksel olarak da Wolverine zaten çok güçlü bir karakterdi. Kemiklerinin ekstra ağırlık kazanmasına rağmen hala çok yüksek hızlarda koşabilmesi ve bir insanı zahmetsizce 15 metre öteye fırlatması gözümüzden kaçmadı. 13 numara Emma Frost. X-Men First Class ve X-Men Origins Wolverine filmlerinde gösterilen Emma Frost yine güçlü bir mutanttı. Kendisinin alt düzeyde olsa da telepati gücü vardı ve bu sayede birçok insanı kandırabiliyordu. Derisini sağlam bir elmasa çevirmesiyle birlikte hem çok dayanıklı hem de fiziksel anlamda güçlü hale geliyordu. Bunun yanında Profesör X gibi birçok mutant onun zihnine giremiyordu, çünkü elmas derisi onu telepatik saldırılardan koruyordu. Emma Frost sahip olduğu bu güçlerini rakiplerini acı içinde kıvrandırmak ve manipüle etmek için kullanabilir. Ancak maalesef ki Emma Frost First Class ve Days of Future Past filmleri arasında maalesef ki öldürülmüştü. Yani Magneto'nun söylediğine göre kendisi ve diğer mutantlar öldürüldü. Onların sahip oldukları güçler de Sentinel'lere aktarıldı. 12 numara Cable. Scott Summers ve Jean Grey'in çocuğu olan Cable, Mr. Sinister sayesinde ortaya çıkmıştı. Teoride çok güçlü bir mutant olması bekleniyordu, ancak beklendiği gibi olmadı. Cable'ın vücudunun sol kısmı ise teknoorganik bir virüs nedeniyle makineleştirilmişti. Bu noktada Cable'ı diğerlerinden üstün kılan en önemli faktör kullandığı silahlar olacaktır. Mesela şimdi bana diyeceksiniz ki Cable'ın zihni kontrol edilemez mi? Evet, Cable'ın zihni Emma Frost'un telepatisine karşı fazlasıyla dirençli. Bunun sebebi ise yine teknoorganik virüse sahip olması. Cable'ın organik olduğu kadar mekanik tarafı da var ve bu nedenle dirençli bir karakterdi. Bir de kendi silahlarını birkaç metre öteden alabilmek için telekinetik güçleri olduğunu bizlere göstermişti. Kendisi gelecekten geldiği ve mutantların her birisini çok iyi tanıdığı için onlarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini gayet iyi biliyordu. Bu arada elindeki silah sayesinde Juggernaut'ı havaya uçurduğu için kendisinin bu kadar yukarıda olduğunu belirtmek isterim. 11 numara Juggernaut. Charge at me with murderous intent. I'm gonna rip you in half now. X-Men film serisinin her iki zaman çizgisinde de karşımıza çıkan bu karakter aslında tam anlamıyla bir mutant değildir. Bir önceki zaman çizgisinde, yani ilk X-Men filmlerinde kendisi bir mutanttı, çünkü mutant güçlerini etkisiz hale getiren şu kel çocuk yüzünden güçlerini kaybetmişti. Çizgi romanlarda ise Juggernaut, Doktor Strange'in mistik güçlerini kullandığı Storak'tan güçler kazanmıştı. Bu sayede kendisinin durdurulmaz bir gücü olduğunu, hatta bir noktada Worldbreaker Hulk'a denk geldiğini göstermişlerdi. Juggernaut'a güçlerini veren Storak isimli tanrıyı ise Thor Love and Thunder filminde bizlere göstermişlerdi. Juggernaut normalde çok daha güçlü olabilirdi, ancak bunun için kendisine güçler veren Storak'a hizmet etmesi gerekiyordu. Storak'a hizmet etmediği süre içerisinde ise sadece kendisi fiziksel gücüyle öne çıkmaya devam edecek. Kafasındaki metal kaskı gelecek olursak da bu onu herhangi bir telepati saldırısından fazlasıyla koruyacaktır. Aynı zamanda Juggernaut'ın Profesör X'in üvey kardeşi olduğunu bilmenizi isterim. 10 numara Death.
Çağlar önce Apokalips'in 4 hatlısından birisi olan Death o dönemde bir tanrı gibiydi. Var olan güçleri Apokalips tarafından geliştirildikten sonra düşük seviye Jean Grey olduğunu söylemek çok da zor sayılmaz. Mesela iyileştirme faktörüne sahip olan bir mutantı kolayca uyutabilir ve zihin gücüyle telepatik bağlantılar sağlayabilirdi. Bunun yanında beyaz enerji aurası sayesinde telekinezi özelliklerini kullanıyordu. Yani sırf senaryo gereği Apokalips'i korumaya çalışmasaydı ona asla bir şey olmayacaktı. Yani düşünsenize telepati, telekinezi ve bir de beyaz enerji aurası sayesinde sonsuz enerji güçlerini kullanabiliyordu. Juggernaut'ı havaya kaldırması ve onu etkisiz hale getirmesi Death için bebek oyuncağı diyebiliriz. Sonuçta üzerlerine yıkılan koskoca piramitten Apokalips'i sağ bir şekilde çıkartmayı başarmıştı. Kendisi yeterince gösterilmediği halde kullandığı özellikler bile onu bu listeye sokmama yeter. 9 numara Quicksilver. Quicksilver X-Men evreninde bilinen en hızlı karakterdir. Büyük bir patlamada onlarca mutantı saniyeler içinde kurtarması da en büyük başarılarından biriydi. Hatta bir ara acaba Apokalips'i tek başına mı dövecek diye bizleri düşündürmüştü. Kendisi zamanı neredeyse donma noktasına getirmesiyle birlikte ivmelendiği sürece gücünü fazlasıyla arttırabilir. Yerçekimi kuvvetine karşı hareketi sayesinde ağır bir şeyi bile hareket ettirmeyi başarır. Dolayısıyla gerisinde kalan herhangi bir karakteri de kolay bir şekilde alt edecektir. 8 numara Profesör X. Feel what I feel. Welcome to my world. X-Men film serisindeki en büyük güçlerden birine yani herkesin aklına girme özelliğine sahip olan Profesör X, kitle imha silahı gibi bir şeydir. Serinin ikinci filminde Cerebro sayesinde bütün insanları ve mutantları öldürebileceği bizlere gösterildi. Elbette kafasına kask takan herhangi bir kişiye etki edemiyordu ancak herkesin kafasında kask olmadığına göre bundan kurtulma şansları yok dersek yeridir. Zaten telepati dediğimiz şey de zamanı donma noktasına getirebiliyordu. Profesör X birçok sahnede insanları dondurmuş ve hatta grup toplantısı bile yapmıştı. Bu nedenle Quicksilver'ın normal hızı bile Profesör X'in zihin hızıyla asla yarışamazdı. Ayrıca kendisi istediği herhangi bir mutantı kolay bir şekilde kontrol edebilirdi. Hatta bunu ilk film içerisinde kafasına kask takmış olan Magneto'ya karşı bir defa kullanmıştı. Bu yüzden Profesör X'in listede yeterince yüksekte olması gerekiyordu. 7 numara Sebastian Shaw. Evet işte kafasına kask takan ve herhangi bir zihinsel saldırıdan etkilenmeyecek bir mutant. Kendisini X-Men First Class filminde tanımıştık. Sahip olduğu özellik her türlü enerjiyi hatta sonsuz miktarda enerjiyi bile emmek ve bunu istediği miktarda kullanmaktı. Yani feedback tarzı bir karakter değildi çünkü depolama alanı sonsuzdu. Hatta film içerisinde kendisine sonsuz enerji sağlayacak olan bir mekanizma geliştirmiş ve güçlerini fazlasıyla artırmıştı. Sebastian Shaw enerji emdikçe uyumaya ya da yemek yemeye ihtiyaç bile duymuyordu. Bunun yanında uzun bir ömre sahipti çünkü kendisi aradan geçen yıllara rağmen hiç yaşlanmadı. Şimdi bu adamın aldığı her gücü geri yansıtabilmesi onu her anlamda yenilmez yapıyordu. Ancak Magneto ve Charles birlikte çalışarak onun işini bitirmeyi başarmışlardı. 6 numara Sentinels. Yaratılış amaçları mutantları ve mutantları savunan insanları öldürmek olan bu robotlar birçok mutantın güçlerine sahipti. İçlerinde hiçbir metal bulunmayan bu robotlar Rogue ve Mystic gibi mutantların yeteneklerini kullanıyorlardı. Bunun yanında Emma Frost'un derisini de kullanmaları tarih boyunca Trask ve diğer insanların topladığı DNA örnekleri sayesinde mümkün hale geliyordu. Sentinellerin yetenekleri sadece mutantların güçlerini almaktan ibaret değil tabii ki. Ayrıca film içerisinde Sentineller tıpkı Superman gibi uçabiliyorlardı. Hatta Rock'un güçleri sayesinde dokundukları her mutantın güçlerine sahip olmuşlardı. Son olarak da içlerinden sonsuz bir enerji ışını çıkartıyorlardı ki zaten içlerinde sınırsız bir enerji kaynağı vardı. 5 numara Magneto. Evet, Magneto'nun Prime dönemlerini hesaba katarsak kendisi Sentinel'lerden çok daha güçlü olacaktır. Bunun sebebi ise dünya üzerinde ve dünyanın dört bir yanındaki metalleri bile kontrol edebilecek güce sahip olmasıydı. Magneto sahip olduğu güçlerle öyle bir manyetik alan oluşturabilmişti ki Quicksilver gibi hızlı bir karakter bile o engeli aşamamıştı. Magneto'nun Apokalips tarafından güçlendirilmiş olan formu ise Days of Future Past'in sonundaki güçten düşmüş haliyle kıyaslanamazdı bile. Bu yüzden Sentinel'lerden daha güçlü olması bence çok normal. 4 numara Yuk. This is what I want to show you.
Yuk normalde bir uzaylıydı ancak Phoenix Force'un bir parçasını aldıktan sonra yenilmez hale gelmişti. Kendisi hiçbir ekstra gücü yokken bile telepatiye karşı bağışıktı. Yani kimse onun zihnini kontrol edemezdi. Bunun yanında telekinezi özelliği de vardı ve birisinin iç organlarını çamaşır sıkar gibi sıkabiliyordu. Phoenix Force'a sahip olduktan sonra ise güçleri daha da arttı ve Magneto da dahil olmak üzere pek çok mutantı kolay bir şekilde yendi. Ancak en sonunda maalesef ki Phoenix Force'un tüm gücüne dayanamadı ve parçalarına ayrıldı. 3 numara Apocalypse. It will be. X-Men serisinin en güçlü varlıklarından biri olan ve en sabah nur olarak da bilinen Apocalypse seride gördüğümüz ilk mutant olarak geçiyordu. Antik Mısır döneminde yaşamış ve bedenden bedene geçerken kendi güçlerini taşıyıp yeni aktarıldığı bedenden de güçler çalan bu karakter sürekli olarak gelişiyordu. En son formunda ise ölümsüz bir adamın bedenine girmiş ve kendi yeteneklerini aktarmıştı. Apocalypse'in bu kadar çok yeteneğe sahip olmasının tek nedeni ise aslında mutantların güçlerini çalmasından kaynaklı bir durumdu. Mesela burada Apocalypse'in genç halini görüyoruz ve burada bile yeterince büyük güçleri olduğu bence ortada. Kendisinde her türlü yetenek olduğu için Yuk'u bile kolay bir şekilde indirmesi beklenebilirdi. Yetmezmiş gibi maddeyi manipüle edebiliyor, yani rakiplerini atomlarına kadar parçalayabilir. 2 numara Jean Grey. Jean Grey normal formundayken bile Apocalypse'le mücadele etmiş ve onu yenmişti. Elbette tek başına bu formunda savaşsaydı onunla asla baş edemezdi. Yanında destek güçler de gelince işini bitirmeyi başarmışlardı. Jean'in hem üst düzey telepati hem de üst düzey telekinezi güçleri vardı. Bilinen en güçlü mutantlardan biriydi ve bir de bunun yanında Phoenix Force'a sahip olmuştu. Mesela düşündüğümüz zaman Thanos'un taşlarla yaptığı şeyleri Jean hiçbir ekstra gücü olmadan yapabiliyordu. Phoenix Force sayesinde ise zaten tanrısal boyutta güçlere sahip olmuştu. Jean Grey dışında hiçbir mutantın Phoenix Force'a tek başına sahip olamayacağı ve bu gücü kaldıramayacağı da film içerisinde bizlere açıklanmıştı. 1 numara Deadpool. Right back. We're definitely naming our kid Cher! Evet, listenin birinci sırasına çok şaşırdığınızı tahmin ediyorum ancak Deadpool gerçekten de listenin birinci sırasını hak ediyordu. Kendisinin sadece ölümsüz ve eskiden özel kuvvetlerde çalışmış olması sıradan bir mutant olarak gözükmesine olanak sağlıyordu. Bu yüzden sizler için onun listeye girmesi fazlasıyla saçmalık olurdu. Fakat en sonunda Cable'ın zaman makinesine sonsuz bir erişim imkanı sağlamış ve zaman seyahatlerine çıkmıştı. Deadpool'un 4. duvar farkındalığı ona gerçek evrende ve kurgusal evrenlerde nerede ne yapması gerektiğini bilme imkanı sağlıyordu. Dolayısıyla zaman makinesi kullanan Deadpool'u bu listedeki hiçbir karakter yenemezdi. Hatırlarsanız bu da Deadpool 2'nin sonunda gördüğümüz bir formdu ki Deadpool 3'ün başında da bu formunu göreceğiz. Deadpool sadece farklı zamanlara değil aynı zamanda farklı evrenlere de gidebiliyordu. Ayrıca X-Men evreninde geçmişin değişmesi var olan karakterlerin geleceğini de fazlasıyla etkileyebilir. Yani Cable'ın zaman makinesi bir zaman çizgisinin geçmişini değiştirebiliyordu. Bu durumda liste içerisinde Deadpool'u yenebilecek olan tek bir karakter bile yok, yani TVA dışında. Böylece listenin başında aslında Deadpool'un olması fazlasıyla mantıklı olurdu. Aslında kendisini biraz böyle komik olsun diye koymak istedim ama gerçekten de zamana hükmedebilen başka bir X-Men karakteri yoktu. Bu yüzden Deadpool oldukça şanslı bir karakter olarak tarihe geçmiş oldu. Evet dostlar, işte benden istediğiniz sıralamada bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.